Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hızlıca bir Bitcoin'in yön analizine bakacağız. Piyasanın genel gidişatına bakacağız. Ve sizlere kendi favorilerim olarak seçtiğim coinlerin açıklamasını yapacağım. Sepet yapmaya uygun olan favori coinlerim. Bunları ben proje olarak çok beğeniyorum. Sizlerin de inceleme yapmanızı öneriyorum sizlere. White paper'larını, projelerini detaylı olarak inceleyin arkadaşlar. Hızlıca videomuza giriş yapalım. Bitcoin'in yön analizine baktığımız zaman uzun süredir çizdiğimiz destek ve direnç noktasını kıramadığını görüyoruz. Daha önceki videolarımızda da sık sık sizlere bahsetmiştim. Yeşil direnç ve mavi desteğimiz arasında kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok. Hatta aksine Bitcoin'in yine tekrardan daha önceki videolarda söylediğim gibi ivmesinin yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 9871 direncini kırmamızdan beraber hızla artık tutunmasıyla daha hızlı yukarı doğru hareket edeceğimizi düşünüyorum. Piyasanın da bu aralar havanın olumlu olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman CoinMarketCap'ten şuradan doları alalım hemen. Piyasamızda şu anda 274 milyar dolar bir market cap'i var. Dediğim gibi altcoin'ler Bitcoin'in fiyatlanmasından dolayı bir nebze altcoin'lere de biraz hareket gelmeye başladı. Bitcoin'in dominans oranı %65'e yakın, %64.6 oranında şu anda. Ve altcoin'lerde güzel bir hareket bekliyorum bu aralar. Artık fiyatlanmanın geleceğini düşünüyorum bütün coin'lerde. Çünkü çoğu kişi artık piyasayı terk etmeye başladı. Biliyorsunuz piyasa terk edilmeye başlandığı zaman her zaman bir ters köşe yapar bu piyasa ve insanları pişman eder. Ondan dolayı birçok kişi çıkış yapmaya başladı piyasadan. Uzun vadeli umutlarını yitirmeyen hala yatırımcılar piyasadalar. Fakat havanın çok yakın bir zamanda bahara döneceğini düşünüyorum kripto para piyasasında. Kripto para korku ve endişe endeksine baktığımız zaman ise şu anda 41 puandayız. Yine korku durumunun hakim olduğunu görüyoruz. Geçen haftaya göre bir 2 puan artışımız var fakat yine korku aralığındayız. Gördüğünüz gibi geçen ay, geçen hafta, dün ve bugün hep korku endeksinde korku olarak görünüyor. Baktığımız zaman ise genel piyasanın şu anda yeşil olduğunu görüyoruz. Bitcoin'in yukarı yönlü ivmelenmesinden dolayı. Ve arkadaşlar dediğim gibi piyasanın artık olumlu bir yukarı yönlü ibreye gireceğini düşünüyorum. Ve özellikle Bitcoin'de 9871 direncini yakın zamanda aşacağımızı düşünüyorum artık. Çünkü çok oyalandık bu aralıkta. Baktığımız zaman en son bu aralıkları aştığımız sıralar Haziran'ın 11'i yukarı yönlü bir hareket gelmiş fakat tutunamadı. Haziran'ın 15'inde aşağı yönlü bir hareket geldi, yine tutunamadı, aralığa girdi. Şu aralıkta kaldığımız sürece bizim için sıkıntı yok. Yeter ki şu kırmızı ve mavi nokta aralığına girmeyelim. Eğer bu aralığa girersek bizim için tehlike çanları bir nebze çalmaya devam edecektir. Ve arkadaşlar sizlere anlattığım gibi kendi favorilerim olarak seçtiğim altcoin'leri şu anda açıklamak istiyorum sizlere. Birinci sırada Stellar yer alıyor. Benim çok projesini beğendiğim, gerçekten kaliteli, Ripple'dan bana göre kat kat kaliteli bir proje. Biliyorsunuz adetin yarısını da yakmıştı siteler. 100 milyar adetten 50 milyar adete düşürdü ve 20 milyar adet şu anda piyasada. Yakın zamanda bir fiyatlanma bekliyorum sitelerden. Boğa piyasasında özellikle değerleneceğini düşündüğüm coinlerden bir tanesi. Fakat özellikle söylüyorum arkadaşlar, videomuzda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi incelemelerinizi özellikle yapmanız gerekir. Bunlar sadece benim favorilerim. Favori olarak seçtiğim ve projesini aşağı yukarı A'dan Z'ye bildiğim coinler. Birinci sırada Stellar yer alıyor beğendiğim projelerden. İkinci sırada Dashcoin. Yine daha önceki videolarımızda sizlere bahsetmiştim. Dashcoin de benim çok sevdiğim projelerden bir tanesi. Çok hızlı, gizlilik odaklı bir coin kendisi. Üçüncü coin'imize baktığımız zaman Hedera Hashgraph. Yine dediğim gibi projesi kaliteli. Gerçekten ekibinin çalışan bir ekibi var. Ve proje gerçekten kaliteli arkadaşlar. Adetinin yüksek olmasına bakmayın. Zaten adetin şu anda çok ufak bir kısmı dolaşımda. Daha da değerleneceğini düşünüyorum projenin. Yine bir başka favorilerimden birisi Algorand. Adeti gayet az, 3 milyar adet şu anda. Ve proje gerçekten hak ettiği yerde değil şu anda fiyat bazında. Ve fiyat bazında yakın zamanda hak ettiği yerlere gelecektir Algorand'da. Ciliz yine yakın zamanda Barcelona'nın Barça token'ını şu anda piyasaya sürdü Barcelona. Ve kısa zamanda tükendi tüm tokenlar.
Ciliz bu Socios'la beraber ortaklığında bu taraftar tokenlarına ağırlık verecektir ve büyük kulüplerle anlaşmalar gelmeye devam edecektir. Bu sene Covid-19'dan dolayı liglerin bir süre ara verilmesinden dolayı Ciliz'in hızı biraz azaldı. Fakat önümüzdeki sezonda tekrar fırtına gibi eseceğini düşünüyorum Ciliz'in. Bir başka yine çok bilinmeyen bir proje fakat benim çok beğendiğim bir proje Polymate. Polymate bir zamanlar benim çok böyle radarımda olduğu sıralarda 1 liranın altına hiçbir zaman görmedim neredeyse. Fakat bugün baktığımızda 0.333 TL seviyelerinde. Yine daha önceki videolarımızda bahsettiğim Dentcoin benim favori coinlerimden bir tanesi. Boğa piyasasındaki fiyatına göre çok ciddi seviyede aşağıda şu anda ve projenin Samsung'la olan ortaklığı ve çalışan bir esim projesini şu anda hayata geçiriyorlar. Bu beni cezbeden özellikleri ve Dent'in değerleneceğini düşünüyorum yakın zamanda. Bir başka söyleyeyim size, fanatiklik seviyesinde sevdiğim bir coin Electroneum. Hatta bir sıralar düşünüyordum. Acaba benim 100.000 adet Electroneum'um olur mu ki diye. Çünkü o zaman 10.000 Electroneum 12-13 milyar seviyelerindeydi. Ve 100.000 Electroneum 120.000 lira gibi bir tutar yapıyordu. Bugün hesapladığımız zaman ise 0.039 100 seviyesinde ve 100.000 Electroneum hesaplıyorum. 3.910 liraya 100.000 Electroneum şu anda alınabiliyor. Ve dediğim gibi o zamanlar ben 10.000 Electroneum'u 12-13 milyar lira civarındaydı. Ve alabilir miyim ki diye düşünüyordum. Ama şu anda 100.000 Electroneum bile 3.900 lira seviyesinde. Çok ciddi bir düşüş var. Yani 120.000 lira yaparken o zaman 100.000 Electroneum şu anda 3.900 lira yapıyor. Ve Electroneum'un en büyük dezavantajlarından birisi şu anda firma projesini kabullendiremedi büyük borsalara. Binance gibi, Kraken gibi, Coinbase gibi borsalarda, Bitfinex, Bittrex gibi borsalarda listelenemediler. Bunların listelenmesi gelirse eğer Electroneum adına çok ciddi bir fiyatlanma bekliyorum Electroneum'dan. Fakat dediğim gibi videomuzda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ve sizlere bugünkü videomuzda önemli bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar karar vermeniz gerekiyor. Fiyatlanmaya az kaldığı için öyle düşünüyorum, yani fiyatlanmaya az kaldığını düşünüyorum artık piyasanın. Sizlerin bir karar vermesi gerekiyor. Kripto para piyasasında günü kurtarmak mı istiyorsunuz yoksa zengin olmak mı istiyorsunuz? Bunun kararını vermeniz gerekiyor. Çünkü kripto para piyasasında alsat yapan, günlük trade yapan insanlar günü kurtarırlar sadece. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani günlük mesela cebinize 200-300 lira, 400 lira koyarsınız. Tamam, kar etmişsinizdir. Fakat bu sizi uzun vadede zengin etmez arkadaşlar. Zengin olan kişiler nasıl kişilerdir? 1000 Bitcoin almıştır zamanında 7-8 sene önce, bir cüzdana çekmiştir ve unutmuştur bunu. Unutan kişi şu anda mesela bu cüzdanın private key'lerini açtığı takdirde elindeki 1000 Bitcoin o kişiyi zengin edebilir. Fakat dediğim gibi siz bir coin belirleyin kendiniz arkadaşlar. Değerlenebileceğini düşündüğünüz, fiyatı uygun olabilir, projesi çok kaliteli olsun. Sizi yormayacak miktar ne kadar mesela? 100 lira, 200 lira, 500 lira. Sizi yormayacak, yani bunu gitse de gözüm gitti diye görecek dediğiniz miktarlarda bu coinlerden hangisini beğenirseniz alımınızı yapın arkadaşlar. Ve kenara atın dursun. O projeyi unutun. Yani 3 sene 5 sene o projeyi unutun. 3 sene sonra 5 sene sonra açın bakın. Gerçekten o projeden, o attığınız çok ufak bir meblağın bile, eğer proje tabi yanlış projeye yatırım yapıp da proje batmazsa, çok değerlendiğini görebilirsiniz. Çünkü kripto para piyasaları daha önce de söylediğim gibi şu anda emekleme aşamasında ve yakın zamanda uçuşa geçeceğini düşünüyorum artık. Çünkü hisse senedi piyasasına, altın piyasasına, emtia piyasasına baktığımız zaman şu anda çok daha denizde bir kum tanesi gibi kripto para piyasaları. O yüzden hak ettiği yerlere gelmesi yakındır diye düşünüyorum. Ve aldığınız coin'i unutmazsanız, yani mesela 2x yaptı, 3x yaptı, ben bunu satayım, iyi kar ettim. Yani 500 liraya almışsınız, sattınız, 3x yaptı 1,5 bin liraya. 1,5 bin lira sizi zengin etmez. Ama 500 liraya aldığınız coin'i 5 sene sonra 50 bin liraya, 100 bin liraya satarsanız, hiç yoktan dersiniz ki ben bu coin'i almıştım, unuttum. O zaman da 500 liraydı, beni hiç yormayan bir paraydı. Fakat şimdi ne oldu? Şimdi gerçekten elimde ciddi bir sermaye oldu diyebilirsiniz. O yüzden trade yaptığınız miktardan hariç kenara bir unutmalık coin alın atın.
Yani Bitcoin'i de zamanında alan insanlar bu kadar yükseleceğini düşünmüyorlardı. Eğer bu kadar yükseleceğini bilselerdi herkes varını yoğunu Bitcoin'e basardı. Buna emin olabilirsiniz. Fakat çok az miktarda 100 dolarlık bile Bitcoin alan bir insan şu anda cüzdanla erişim sağladığında belki milyon dolar yapıyor. O yüzden bu noktayı göz ardı etmeyin hiçbir zaman arkadaşlar. Unutmayı bilmezseniz uzun vadede ancak günü kurtarırsınız. Günlük trade'lerde bir gün başarılı olursunuz, ertesi gün başarısız olursunuz. Aynı başladığınız noktada döner durursunuz sadece. Fakat siz ufak bir miktar bile olsa fiyatı uygun, kaliteli proje olan bir coin. Şu anda da altcoin'ler giriş seviyesinde çoğu fiyat olarak önceki zamana göre baktığımızda. O yüzden bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Fakat dediğim gibi coin ismi vermiyorum. Kendiniz seçin bu projeleri. Çünkü sayfamızda yatırım tavsiyesi asla verilmiyor. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın hepiniz.